Sıfırdan başlayarak nasıl milyoner oluruz? Herkesin kafasındaki bu soru sizin de kafanızda varsa o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalımı öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda sıfırdan başlayarak nasıl milyoner olacağımızı adım adım hap gibi bilgilerle sizlere anlatacağım. Ben nasıl yaptım, siz nasıl yapabilirsiniz, herkes yapabilir mi? Bunun detayına gireceğiz. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videoyu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenler olmak isterseniz şuradan da çan sembolüne tıklayabilirsiniz. Böylece ben her video yüklediğimde YouTube size özel bildirim gönderir. Şimdi Türkiye'deki servet dağılımına baktığımızda 2000'lerden 2018'e kadar bu grafik karşımıza çıkıyor. Tabii ki 2024'e kadar data erişemedim. Çünkü Türkiye'de datalar çok internette mevcut değil. Ama bugün bu 2018'den daha kötü, daha dengesiz bir servet dağılımı durumunda olduğunu söyleyebiliriz. Bu veri Credit Suisse yani İsviçre Bankası'ndan arkadaşlar. Burada baktığımızda Türkiye'deki en zengin %10'luk kesim 2000 yılında total servetin, total gelirin yani %66'sına sahipmiş. 2018'de baktığımızda bu oran %81'e çıkmış. Büyük olasılıkla 2024'te bu oran 90'ın üzerinde, %90'ın üzerinde. Yani Türkiye'deki en zengin %10 kişi total varlığın %90'ına sahip. Geri kalan %90'da servetin %10'una sahip sadece. Yani inanılmaz bir gelir eşitsizliği, adaletsizliği, dağılımındaki dengesizlik mevcut. Bu sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de var. Latin Amerika ülkelerinde, Brezilya, Meksika'da, oralarda da var. Ama tabii ülkemizde bu da daha fazla göze çarpar duruma geldi. Türkiye ekonomisi buradan baktığımızda iyileşir mi? İyileşebilir ama ne kadar iyileşir onu bilemeyiz. Biz bu duruma göre planımızı yapmamız lazım. Daha da kötüleşebilir bu gelir dağılımındaki dengesizlik. Onun için buna göre bakmamız lazım. Türkiye'de birçok insanın banka hesabında 10.000 TL'si bile bulunmuyormuş arkadaşlar. Böyle bir yazıya denk geldim. O nedenle ben de bu videoyu yapmak istedim. Sıfırdan nasıl milyoner oluruz? Sıfırdan nasıl 1 milyon TL'miz olur? Konulu bu videoyu sizler için hazırladım. Umuyorum finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaştırıp sizi adım adım pratik bilgilerle donatabiliriz. Şimdi sizin için 4 tane adım belirledim. Ve bu 4 tane adımda ben ulaştım. O nedenle bunları yaparak siz de takip ederek yapabilirsiniz. Birincisi arkadaşlar para kazanın. Yani çok basit bir şey diyeceksiniz. Ya hocam para kazanın ne demek? Birinci adım arkadaşlar para kazanmanız lazım. Belli bir gelirinizin olması lazım. Bir servis sunarsınız, bir hizmet yaparsınız ya da bilginizi satarak karşında para kazanabilirsiniz. Yani kendinize gelir kalemleri yaratmanız lazım. Bunu yaparken tabii ki geliriniz olacak ama daha sonrasında finansal hedefleriniz de olması lazım buna bağlı olarak. Diyelim ki 100.000 TL ilk hedefiniz olur. Daha sonraki hedefiniz 1 milyon TL olur. Hedefsiz insan olmaz. Hedefsiz başarıya ulaşamazsınız. 100.000 TL hedef koyarsınız. 90.000 yaparsınız. 110.000 yaparsınız ama bir hedef koyarsınız. Hedef koyamazsınız. Hiçbir zaman ulaşamazsınız. Elinize ilk gelen parayla bir şeyler harcarsınız. Seyahate gidersiniz. Birine hediye alırsınız. Ama hedefiniz olması lazım ve bu hedefe disiplinli bir şekilde bağlı kalmanız lazım. Tabii ki hedefinize ulaşırken bu yol çok böyle güllerle dolu basit bir yol olmayacak bu hedefe ulaşmak için. Oldukça tutumlu olmanız gerekiyor. İlk 1 milyon TL'ye kadar bu tutumunuz devam etmesi gerekiyor. Daha sonra biraz rahatlayabilirsiniz. Yani diyelim ki işte sıfırdan 100.000'e kadar çok kastınız kendinizi. İşte dışarıda yemek yemediniz, bazı şeyleri yapmadınız, daha güzel bir eve çıkmadınız. Aynı zamanda 100.000'den 1 milyon TL'ye kadar da bu sıkı şekilde devam edebilirsiniz. Ama daha sonra dediğim gibi birazcık ipleri bırakıp rahatlayabilirsiniz. Yani şöyle baktığımız arkadaşlar bu çok şey olacak, basit bir örnek olacak. Günde yani insanlar işte bir kahve ya da 2 paket sigara içiyorsunuz mesela. Günde bir kahveyi azaltıp işte ya da bir paket sigarayı azaltıp bunun yerine aylık 2.000-3.000 lira biriktirebilirsiniz ya da başka bir lüksünüz, zevkiniz varsa onu eleyebilirsiniz. Böylece aylık arkadaşlar 2-3.000 TL dediğim gibi biriktirebilirsiniz. İkinci adımımız yatırım yapın. Yatırım yapmak çok önemli. Para biriktirerek zengin olamazsınız. Yatırım yapmanız lazım. Yatırımda doğru şeyleri seçmeniz lazım. Sizin için servet inşa edecek yatırım kalemlerine yönelmeniz lazım. Yani bu yatırım neden önemli? Özellikle enflasyonist ülkelerde bu yatırımın önemi daha da artıyor. Aksi takdirde paranız eriyip gider. 1998'den bu yana Türkiye'deki enflasyona baktığımızda %100'ler, %70'ler. Bir 2005 ile 2015 arası güzel bir dönemimiz var. Gene orada enflasyon %4-5. Yani enflasyon ne demek arkadaşlar? Sizin 100 liranız varsa 100 liraya siz 100 tane domates alabiliyorsanız domatesin fiyatı bir sene sonra diyelim ki %110'a çıktı. Sizin elinizdeki para 100'den 110'a çıkmazsa aynı domatesi alamazsınız. 100 kalırsa yastık altına koyarsanız o zaman işte 90 domates alabilirsiniz. 91 domates alabilirsiniz neyse. Alım gücünüz bu şekilde düşer. Şu anda baktığımızda
%85'lerde 2022 sonu itibariyle bu rakam. 2023-2024'lerde de bu rakamlar %60 ile 70 arasında değişiyor. Tabii ki bu açıklanan enflasyon. Buradaki enflasyon günlük kalemlerimiz ne kadar yansıtıyor? O da bir soru işareti. İçinde dediğim gibi dinamit, bomba, işte kiremit, asfalt bunları koyuyorlar. Yani bunları biz gidip kiremit almıyoruz her gün ama gidip domates, yoğurt, peynir alıyoruz arkadaşlar. Zeytin alıyoruz. Bunlardaki enflasyon biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Yani buradaki mantığımız enflasyon ülkelerde yatırım yapmak önemli. Evet, bu bir. Amerika'da bile enflasyon var. İkincisi de arkadaşlar, para sizin için çalışsın. Siz para için çalışmayın. Şimdi ne demek bu? Nasıl para bizim için çalışacak? Parayı bir yatırım yaptığınızda bu faiz geliri olur, temettü geliri olur, Eurobond'dan kupon ödemesi olur, işte başka kira getirisi olur. Bunlar ne oluyor? Para sizin için çalışmış oluyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bu grafikte arkadaşlar diyelim ki örnek bir rakam üzerinden gidelim. Mesela $1000 yatırdık bugün. $1000 arkadaşlar yastık altına ya da bir kasada tutarsak gene 40 yıl sonra $1000 olur. Değişmez değil mi? Yani kendine bir değer katmaz, bir faiz, bir artı gelir yaratmaz. Ama biz $1000'ı 40 yıl boyunca arkadaşlar diyelim ki yıllık %10 faizden yatırdığımızı düşünelim. İşte Türkiye Eurobondları %9-10 veriyor, 11 veriyor bazen. Diyelim ki o Eurobond'dan yatırdık 40 sene. Bu $1000 40 yıl sonunda $45.000 oluyor arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Hiçbir şey yapmadan kenara tutarsınız $1000, yatırım yaparsanız 40 yılda $45.000 oluyor. Sağdaki grafikten de gördüğünüz gibi turkuaz olan, yeşil olan hiçbir şey yapmadan yatırdığımız aşağıdaki çizgi. Kırmızı da eksponansiyel olarak yani logaritmik olarak büyüyor. Logaritmik olarak katlanarak artıyor. Yani lineer bir şekilde artmıyor. Çünkü bileşik faizin gücüyle, bileşik getirinin gücüyle bu şekilde ilerliyor. Yatırımın önemi bundan önemli. Bir, enflasyonist ülkede paranızı korumak için. İki, yatırım büyür, kartopu etkisiyle arkadaşlar. Bileşik getirinin etkisiyle büyür, kartopu gibi kocaman olur. Peki diyebilirsiniz ya, ilk yatırıma nasıl başlayacağız? Kanalda arkadaşlar 100.000 lirayla nasıl yatırım yapılır isimli bir video yaptım arkadaşlar. Bunu da izlemediyseniz mutlaka göz atın. İsterseniz şimdi gidin bakın. Sağ üstte linkini bırakıyorum. İsterseniz videonun sonunda kanalıma gidip göz atabilirsiniz. 100.000 lirayla ilk nasıl yatırım portföyü yapılır? Hangi yaşta yatırım portföyü nasıl olması lazım? Bunun detayına girdim arkadaşlar. Umuyorum bu videoda hoşunuza gider. Üçüncü adıma geçtiğimizde, üçüncü adım nedir? Yatırıma erken başlayın. Kartopu etkisiyle ne kadar erken başlarsanız kartopu o kadar büyük olur. Bunun için 15 yaşında başlanan bir yatırımla 45 yaşında başlanan bir yatırım aynı potansiyele sahip olmaz. Diyelim ki arkadaşlar her sene $10.000 para koyuyorsun. İşte bu 10.000 TL de olabilir. Bu grafik şimdi dolar üzerinden, yurt dışından bir kaynaktan buldum. Real Estate Financial Planner isimli bir kaynaktan, ondan dolar olarak görünüyor ama siz TL olarak düşünebilirsiniz. Her yıl $10.000 yatırırsanız işte aylık yaklaşık $800 yapıyor ve bu ortalama %7 faiz getirirse size ilk 100.000'inize ulaşmanız arkadaşlar 8 yıl sürüyor, ortalama 7.84 yıl diyor. Totalde 1 milyon ulaşmamız 30 yıl sürüyor arkadaşlar. 30 yıldan bir tık daha fazla sürüyor. Buradaki ilk 100.000 ulaşmak ne kadar zor arkadaşlar, gördüğünüz gibi toplam geçen sürenin 30 küsür yılın %25'i, %26'sı neredeyse, 1/4'ü ilk 100.000'e ulaşmak için. Daha sonra hızlanıyor ve son 100.000'e ulaşmak 1.35 yıl sürüyor sadece. Bu da önemli olan, ne kadar erken yatırırsanız bu bileşik getirinin gücüyle, kartopu etkisiyle büyüyüp getiriniz daha fazla olur. Sonlara doğru para kendi kendine arkadaşlar büyür. Para parayı çeker sözü de bu grafiğe oldukça uyuyor. Yine bu konuda detaylı bir şekilde ilk $100.000 kadar gelmek neden zor? 100.000'den 1 milyon dolara gitmek nasıl kolay? Bu konuda video çekmiştim. Bu konudaki videoyu da gene kanalda bulabilirsiniz. Sağ üstte bırakıyorum. Buna da ya videodan sonra ya da şu an arkadaşlar dilerseniz bakabilirsiniz. Dördüncü ve son arkadaşlar adımda ek gelir yaratacak şeyler yapmamız gerekiyor. Sadece bir yerde çalışarak, sadece bir yerden gelir elde ederek 1 milyon TL'ye ulaşmak ya da milyoner olmak çok kolay değil. Şöyle bir araştırma gözüme çarptı. Dolar milyonerlerin %65'inin 3 farklı yerden düzenli geliri varmış. Yani bir çalışıyor mesela, bir yan iş kurmuş, bir de mesela kira geliri var. Bu şekilde insanlar milyoner olmuş. %45'inin 4 yerden geliri var. %29'un ise 5 farklı yerden gelir elde ettiği görülmüş. Bu da oldukça çarpıcı. Çünkü Türkiye'de biz ne düşünüyoruz? Ya bir tane işin olsun, işine sarıl, iyi şeyler yap. İşte orada yüksel, oradan para kazanırsın. Bir yerden para kazanarak hayatta zengin olmak oldukça zor, çok düşük bir ihtimal. Çünkü sistem sizin bir yerde çalışmanızı istiyor, bir yerde çalışarak zengin yapmak istemiyor. O zaman zengin olsanız ne olur? Sistemden önce çıkarsınız. 40 yaşında, 45 yaşında emekli olursunuz. Bunu da sistem sizin için istemiyor. Bunun için sistemi hacklemek için, sistemin bir tık da olsa dışına çıkabilmek için birçok gelir kalemi, birçok gelir modeli yaratmanız gerekiyor. Diyelim ki bir işte çalışıyorsunuz, bir yandan işte bir çeviri yaparsınız. Bir yandan bir Upwork gibi yerden ne bileyim bir dizayn yaparsınız. Bir YouTube kanalı açarsınız. Oradan gelir elde edersiniz.
ya da ev alırsınız, bir kira geliri elde edersiniz gibi kafanızda gelir kalemi yaratacak şey düşünmeniz lazım ki böylece çalıştığınız işe çok da bağlı olmazsınız. Oradaki gelir kesilirse başka yerden gelirler gelir diye düşünebilirsiniz. En yaygın gelir kalemlerine baktığımızda şu an karşılaştığımız birincisi çalıştığımız işten kazandığımız maaş. İkincisi yatırımdan gelen gelir. Hisselerden temettü kazanabilirsiniz. Eurobond'dan kupon ödemeleri alabilirsiniz. Üçüncüsü işte emlaktan elde edilen kira gelirleri. Dördüncüsü işte vadeli hesaplar gibi olan yerlerden faiz gelirleri. Beşincisi de ek iş girişimler. Bütün milyonerler mutlaka ek iş yapmış, farklı girişimler yapmış, tek bir yere çalışmamış. Mutlaka gelir kalemlerini, gelir miktarlarını bu şekilde arttırmışlar. Peki şimdi çok güzel diyeceksiniz. Hocam adım adım anlattınız. Nasıl biz milyoner olacağız? Bize anlatır mısınız? Hesaplar mısınız? Hesapladığım şu şekilde. Ortalama maaş Türkiye'de 23.000 TL. Oldukça düşük arkadaşlar. Bu miktarın diyelim ki %10'unu yatırıma ayırabiliyoruz. %10'unu yatırıma ayırırsak 2.300 TL yapıyor. Bir de ek iş yapıyoruz yanında. İşte bir çeviri yapabiliriz, bir designer olabiliriz, bir dizayn yapabiliriz, görseller yaratabiliriz, video editleme yapabiliriz. Onun yanı sıra YouTube kanalı açıp işte oradan bir gelir modeli yaratabiliriz gibi. Böyle ek işten de aylık cüzi bir 5.000 TL kazandığımızı düşünelim yani. Çok ekstrem bir hedef koymadım. 5.000 TL gerçekleştirebilir bir hedef. Eğer çeviri, görsel hazırlama, dizayn etme, video editleme yaparsak çok abartı bir hedef olmadığını düşünüyorum. Bunu da olduğu gibi yatırıma ayırıyoruz. Yani maaşımızdan %10'unu 2.300 TL'ye ayırdık. Bir de 5.000 TL'yi ayırdık. Yani büyük olasılıkla kanalı izleyen birçok arkadaş umuyorum 23.000 TL'den fazla kazanıyordur. Ama Türkiye ortalamasında rakam bu şekilde. O nedenle bunu aldım. Toplamda 8.300 TL biz yatırıma ayırabiliyoruz arkadaşlar. 8.300'e yatırım ayırdığımızda nereye geliyor? Bir yatırım hesaplama platformundan destek aldım. Bu şekilde bir projeksiyon yaptım arkadaşlar. 8.300 TL bizim için yaklaşık şu an 270 dolara denk geliyor. 270 doları aylık olarak yatırdığımızda 30 yıl koyduğumuzda S&P indeks fonuna koyduk. Mesela endeks fonuna koyduk. S&P ortalama %8-10 getiriyor. Hadi diyelim 8 getirsin yıllık. 30 yıl boyunca her ay 270 dolar yatırdığımızda bizim elimizde 30 yılın sonunda 402 bin dolar para oluyor. Evet, yanlış duymasın. 402 bin dolarlık bir servete erişmiş oluyoruz. Bu 402 bin dolar da bugünün kuruyla yaklaşık 13 milyon TL yapıyor arkadaşlar. Yani hesap bu kadar basit. Yani mesela arkadaşlar 25 yaşında bir arkadaş 30 yılı para yatırarak 30 yılın sonunda 13 milyon TL kazanabiliyor. Ama diyelim ki biz bu parayı yatırmadık. İşte 23 bin TL kazanıyoruz dedik. O da %10'unu zaten az para, nasıl ayıralım? İşte yapmadık. Oturduk Netflix izledik. Arkadaşlarla kahve içmeye, sigara içmeye gittik. O zaman ne oluyor? Bu para bizim için hayal oluyor. Bu şekilde sizler için sıfırdan nasıl milyoner olabileceğinizi, nasıl milyoner olacağınızı arkadaşlar detayına girmek istedim. Adım adım 4 adımda sizlere anlattım. Aynı zamanda bir örnek üzerinden de gittik. Sizin için finansal olarak da matematiksel olarak da hesaplamayı yaptım. Siz ne düşünüyorsunuz? Mantıklı mı? Siz yapabiliyor musunuz? Ya da siz bu videodan sonra yapmayı düşünür müsünüz? Yorumlarda buluşalım. Ne düşündüğünüzü, fikirlerinizi çok merak ediyorum. Umuyorum finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaştığınız bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz, yararlı bulduysanız, yararlanacağını düşündüğünüz başka arkadaşınıza mutlaka WhatsApp'tan, Twitter'dan gönderin. Onlar da yararlansın. Onları da arkadaşlar bilgilendirelim. Onları da finansal özgürlüklerine bir adım daha yaklaştıralım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olabilirsiniz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın. Finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.